Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün olsun. Şimdi haftanın son altın ve gümüş analiziyle güne başlayalım. Şu 8 Mart'ta gördüğümüz 2075-2066 direncinden gelen düzeltme sürecini yaşıyoruz. Şimdi dün de evvelsi günde çektiğim videolarda düzeltme bitti mi buradan alalım mı gibi sorular geliyor. Bu sorunun cevabını nasıl verebiliriz? Bugün size bunu anlatmaya çalışacağım. Bakın şöyle 15 dakikalık grafiklere dönelim ve dün bahsettiğim şuradaki dip tepe analizimiz vardı. Ve dedik ki tepeler yukarı geçilmediği sürece dipler yeni dip oluşturduğu sürece düzeltme devam ediyor deriz. Düzeltmenin bittiğini söyleyebilmemiz için bir önceki tepenin üstünde tepeler oluşmalı dedik. Ve dün de aslında bakın şu tepenin üstünde bir tepe oluştu. Fakat şuradan baktığımız zaman da buradaki bu destek bölgesi aslında direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Aynı şekilde de aşağıda şu dün sabaha karşı yaşadığımız oluşan bir dip bölgesi vardı. Burada da bakın 1, 2, 3 defa bu bölge destek olarak çalışmış. Dolayısıyla şu an burada söyleyebileceğimiz tek şey yukarıda 2010 kırılmadığı sürece düşüşlerin devam edebileceği, aşağıda da 1970 kırılmadığı sürece buradan dönüşlerin olup yükselişlerin başlayabileceği. Dolayısıyla şu yatay bantta kendinize bir işlem stratejisi oluşturmanız lazım. 1910 yukarıya kırılırsa yükseliş, 1970 aşağıya kırılırsa da düşüşlerin başladığını, devam ettiğini söyleyebiliriz. Fakat burada ben size bir başka formasyon da göstermek istiyorum. Hafta sonu riski almayı düşünenler için şurada bakın bir omuz, baş, omuz formasyonu var. Bu da bize şunu söylüyor. Hala daha düzeltme bitmemiş olabilir. Eğer bu omuz baş omuz formasyonu çalışacak olursa, yani aşağıda 1970 kırılacak olursa, şu yükseklik kadar bir düşüşün daha gelme ihtimali var. Bunu da hemen şuradan hızlıca size hedefini söyleyeyim. 1970 kırılacak olursa 1876'ya kadar düşüşler yaşanabilir. Olası bu tür bir düşüşte şöyle 4 saatliklere döndüğümüzde şuradan başlayan 1790'lardan 80'lerden başlayan şu yükselişin trendinin kırılması anlamına gelecek. Tabii şunu unutmayalım, yani burada bu formasyon var diye illa bu düşüşler yaşanacak değil. Gelir buradaki bu trend desteğinden destek bulup buradan da dönebilir. Kaldı ki şu yükselişin %61.8'i tam da bu bakın trend çizgisinin olduğu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla buraya kadar bu düşüşlerin devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu da nasıl olur? Hafta sonu savaşla ilgili iyi pozitif bir gelişme olursa altın çok rahat buralara doğru gevşeyecektir. Hatta önümüzdeki hafta çarşamba günü Fed'in faiz kararı var. Dolayısıyla bu faiz sürecinde gene altında satışlar yaşayabiliriz, düşüşler yaşayabiliriz. Bu tabii ki benim 2500 ve 3500 hedefimi değiştirmez. Bu güncelliğini korumaya devam eder. Ancak buradaki şu satış sürecinde karlılığımızı arttırabilme, daha uygun fiyatlardan altına girebilme fırsatını da kaçırmayalım. Dolayısıyla ben aşağıda altında 1868 kırılmadığı sürece tüm bu düşüş sürecinin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ancak aceleci davranıp yanlış yerden işleme girip bu süreci de büyük bir stres altında geçirmek de var. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yukarıda 1910 geçilirse evet bir yükseliş gelebilir ama bunun burada bir çift tepe yapıp geri gelmeyeceğinin de garantisi yok. Şu formasyonda olası hedef de zaten oldukça korkutan sert bir satış sürecini de başlatabilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ben henüz düzeltme sürecinin bittiğini düşünmüyorum. Ancak yukarıda 1910 kırılımı da tekrar bir 2070'leri, 2075'leri hedefleyen bir yükselişi de tetikleyebilir. Tabii bunu da göz önünde bulunduralım. Açıkçası alacağınız karar, hafta sonu riskini alacak mısınız bugünden? Yoksa pazartesiyi bekleyip hatta çarşamba günü FED kararını bekleyip ona göre mi işleme gireceksiniz?
Faiz arttırımı bir miktar daha altında satışları tetikleyebilir. Ancak tabii bu tür düşüşlerde de destek seviyelerini kontrol ederek dirençlerin kırılımında da işleme gireceğiz. Yani bu düşüşler birer alım fırsatı olarak kullanacağımı da bugünden söyleyeyim. Evet, şimdi hemen hızlıca bir ons gümüşe de bakalım. Bakın, gümüşte de benzer bir durum var. Omuz, baş, omuz formasyonu var. Bunun da aşağıda 25.31'i kırması şu yükseklik kadar düşüşleri tetikleyebilir. Bu da aşağıda 23.77'lere kadar satışlar gelebilir. Hala daha burada bir dönüş sinyali almıyoruz. Şu düşüşün bir tepkisi geldi. Bu da yukarıda 26.15-26.04.05 aralığında bir direnç bölgesi var. Bakın, bu bir önceki şu omuz olarak belirlediğimiz dirençle aynı yerden geçiyor. Yani yukarıda 26.15 kırılmadığı sürece gümüşte de satışların devam edebileceği, 25.31'in kırılmasıyla da aşağıda 23.77'lere doğru satışların devam edebileceğini unutmayalım. Ona göre işlemlerimize yön verelim. Şuradaki şu beyaz trend çizgimiz de destek olarak çalışabilir. Tabi illa bu formasyon hedefine gidecek değil. Önümüzdeki hafta bence tekrar bu destek bölgelerimizi takip ederek işlemlerimize yön vermek sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir gramlara bakalım. Gramlarda dolar Türk lirasının yükselişinden dolayı aslında güçlü durmaya devam ediyor. Ons altındaki satışlar, dolar Türk lirasındaki yükselişler şu yatay bantta hareket etmemize sebep oluyor şu an için. Yukarıda 969'u takip edeceğiz, bir önceki zirvemiz. Burası geçiliyor mu? Yoksa aşağıda ilk destek bölgemiz 904-910 aralığında. Burası kırılıyor mu? Bunu takip ediyor olacağız. Burada sanki bir çift tepe oluşumu var gibi. Şu yükseklik kadar satışlar gelebilir. Ancak şu yükselişin son bulduğunu söyleyebilmemiz için şu bölgenin kırılması lazım. 877-887 aralığı. Bu bölge korunduğu sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Gram altında. Gram gümüşe dönersek, burada da gene onslardaki satış dolar Türk lirasındaki yükselişten dolayı şu yatay bantta hareket ediyoruz. Gene burada bir çift tepe oluşumu var, bir ihtimali var. Aşağıda 11.87-11.77 destek bölgemiz var. Bu bölgenin kırılımı şu yükseklik kadar satışları derinleştirebilir. Ancak şu yükselişin bittiğini ve piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için de aşağıda 11.36-11.24 desteğinin kırılması lazım. Bu bölgeye kadar olan satışları şu yükselişin bir düzeltmesi olarak görebiliriz. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar olsun. Güzel, sağlıklı, gönlünüzce geçen bir hafta sonu dilerim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.